Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kavanoz ve kil hamuruyla yapılabilecek çok güzel bir fikir göstereceğim sizlere. Öncelikle kavanozun etiketini çıkarttım ama temizleme gereği duymadım. Çünkü kil hamuruyla üzerini kaplayacağım. Gösterdiğim boyutlarda bir kavanozun dış yüzeyini kaplamak için 250 gram bir hamur yeterli oldu. Hamuru kavanozun dış yüzeyini kaplamaya yetecek boyuta gelene kadar açtım. Bu kil hamurunu kırtasiyelerden ya da internetteki online sitelerden bulabilirsiniz. Benim kullandığım beyaz renk. Beyaz renk kil hamuru diye yazdığınızda zaten karşınıza çıkacaktır. Hamuru yeterli boyuta getirdikten sonra sağlam bir şekilde yapışması için kavanozun dış yüzeyine tutkal sürdüm. Hiç boşluk bırakmadan her yerini tutkalladıktan sonra kavanozun dışını hazırladığım bu hamurla sardım. Daha sonra fazla gelen yerleri kestim. Ağız kısmında kalan fazlalığı da içeriye doğru katladım. Ve elimle düzeltmeler yaptım. Hamurla çalışması o kadar kolay ve o kadar zevkli ki herhangi bir yerinde bir problem olursa elinizle rahatlıkla düzeltebiliyorsunuz. Dilerseniz parmağınızı böyle hafif ıslatarak düzeltmeler yapabilirsiniz. Ben çok sevdim bu hamurla çalışmayı. O yüzden ilerleyen çalışmalarımda farklı fikirler de göstermeyi düşünüyorum sizlere. Kavanozu kaplamayı bitirdim. Şimdi silikon kalıplarla üzerine süslemeler yapacağım. Bu zamana kadar çalışmalarımda hep kendi yaptığım soğuk porselen hamurunu kullandım. O yüzden kil hamuruyla ilk defa çalışıyorum. İkisi çok farklı malzeme tabii ki. Soğuk porselen hamuru içerisinde tutkal olduğu için çok daha sağlam oluyor. Ama çalışması kil hamuruna göre biraz daha zor oluyor. Çünkü zaman zaman yapışabiliyor ya da daha esnek bir hamur olduğu için bazı çalışmalarda kullanması zor oluyor. Kil hamuruyla çalışması çok daha kolay çünkü herhangi bir esneme payı yok, yapışma da yok ama soğuk porselen hamuruna göre daha kırılgan. Ben yine de bu hamuru çok sevdim. O yüzden ilerleyen videolarımda farklı çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Orta kısmına silikon kalıptan çıkardığım deseni tutkalla yapıştırdım. Üst kısmına da halatla bağlanmış gibi bir görüntü oluşturmak için hamurdan fiyonk yaptım ve gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Tutkal hamuru istediğim şekilde sabitlememde bana kolaylık sağladı. Bir parça hamurla silikon kalıbın orta kısmındaki deseni çıkarıp fiyongun ortasına yapıştırdım. Daha sonra bu ahşap boncukla kalan diğer kısımlara yuvarlak yuvarlak desenler yaptım. Elinizde silikon kalıplar yoksa birçok farklı malzeme ile bu şekilde desenler oluşturabilirsiniz. Görüyorsunuz ahşap boncuklarla çok güzel böyle yuvarlak tatlı desenler oluşuyor. Elle de basit şekiller yapılabilir ya da kurabiye kalıpları kullanabilirsiniz mesela. Evet, bu kurumuş hali bu şekilde bile gerçekten çok hoşuma gitti. Doğal bir görüntüsü oldu ama ben boyalı halinde merak ediyorum. O yüzden ıhlamur rengine boyadım. 2 kat boyamam yeterli oldu. Fırçamın girebildiği her yeri boyamaya çalıştım. Çünkü detaylı bir çalışma olduğu için aradan beyazlıklar görünsün istemedim. Hamuru kurutmak için ekstra bir işlem yapmadım. Çalışmamı bitirdikten sonra normal bir oda sıcaklığında 2 gün beklettim ve 2 günün sonunda boyanabilir hale geldi. Boyama işlemleri bittikten sonra üzerine wax uyguladım. Benim kullandığım renk espresso rengi. Çabuk kurumasını engellemek için glaze medium kullandım.
Fırçamı önce Glaze Medium'a sonra Wax'a batırdım ve gösterdiğim şekilde uyguladım. Ardından kuru bir bez yardımıyla sildim. Bu işlem yaptığım çalışmanın daha boyutlu görünmesini sağladı. Wax'ın çok yoğun olmasını istemiyorum. Sadece desenin aralarına girsin istiyorum. O yüzden olabildiğince sildim. Altındaki ıhlamur rengini yok etmek istemedim. Wax yerine anti-queen ya da eskitme kremleri de kullanabilirsiniz. Bu sil sür tekniği bu tarz böyle desenli, girintili, çıkıntılı çalışmalarda çok şık duruyor. Kavanozun her yerine wax uygulaması yaptıktan sonra tamamen kuruması için birkaç saat beklettim ve diğer aşamaya geçtim. Beyaz eskitme pudrası kullanacağım. Gerçekten verdiği efekti çok seviyorum. Fırçama boyayı yükledikten sonra fazlasını peçeteye alıyorum ve çok fazla bastırmadan süpürür gibi desenlerin üzerinde gezdiriyorum. Wax'ın desenlerin aralarına girerek boyut oluşturmasını sağlamıştım. Eskitme pudrasını da desenlerin çıkıntılı kısımlarına daha yoğun sürüyorum. Aynı şekilde fırçamda kalan az miktarda eskitme pudrasını kavanozun diğer yüzeylerine de uyguladım. Artık son dokunuşları yapıyorum. Metalik alt rengi boyayla ışıltılar veriyorum ama kavanozun her yerine değil, böyle belirli aralıklarla yine fırçamı çok bastırmadan sürüyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız etkileşim için çok önemli. Aynı zamanda size yeni fikirler üretebilmek için beni motive ediyor. Evet, bütün boyama işlemlerini bitirdim. Tamamen kuruması için bir gün beklettim ve ardından vernik uygulaması yaptım. Su bazlı ultra mat vernik kullandım. Bugün de sıradan bir kavanozu dönüştürerek o çok sevdiğim antik görünüme kavuşturdum. Eğer hediye arayışındaysanız el emeği çok şık bir hediye olacağını düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.